Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Bir güne daha uyandık. Çay suyumu ocağa koydum. Caner'cim dershanede, Cansu'cum kliniğine geçti. Ben de videomuzun ayarlamalarını yapıp sizin karşınıza gelebilmek için uğraştım. Şimdi çay suyumu ocağa koydum. Kahvaltı hazırlığına geçiş yapıyorum. Dışarıda gökyüzü parçalı bulutlu. Şöyle. Çok güzel bir gökyüzümüz var yine. Şimdi şuraları bir toparlayayım. Önce pijamalarımdan kurtulayım. Şuraları bir toparlayayım. Sonra kahvaltı faslına geçiş yaparım arkadaşlarım. Dün akşam koltuklarımın üstünü falan bir süpürememiştim. Dün süpürememiştim biliyorsunuz. O işlerimizi falan bir halledelim. Sonra kahvaltı faslına geçiş yaparız. Çok güzel bir gün olsun inşallah. Çok güzel geçen bir gün olsun. Koltuklara geçmeden çayımı bir demleyeyim. 2 bardak kadar bir çay demleyeceğim. Çok fazla olmasına gerek yok. Tek başımayım çünkü. Allah kimseleri yalnız bırakmasın. Gerçekten. Allah kimsenin düzenini de bozmasın. Hadi şimdi ayrı düştük gene. Yeter. Şimdi o demini alırken ben de hemen pijamalarımdan kurtulup salona. Yatak odasına gelmişken hemen buranın da storunu bir açalım. Camını da açalım, havalansın. Ekip arkadaşım hazır. Gördüğünüz gibi halılarım daha sermedim. Çünkü yerler silinecek arkadaşlar. Halılarım duruyor. Silmeden de sermek istemedim açıkçası kaldırmışken. Hemen şuraları bir halledelim. Öncesinde şu örtüyü bir kaldırayım. Ondan sonra toparlayalım bakalım evimizi. Fırfırellayı çalıştırdım arkadaşlar. Dedim hazır koltuklar süpürülmüşken yerlerde fırfırella süpürsün, halletsin. Ben de kalan işleri hallederim dedim. Tülleri de şöyle kaldırdım. Tüllerin altına girmiyor çünkü arkadaşlar. Onu böyle engel olarak görüyor. O yüzden tülleri de kaldırdım bu şekilde. Bir güzel süpürmeye başladı. O devam etsin, ben de devam edeyim.
Çok ama çok acıktım arkadaşlarım. Çamaşırları ayırdım. Siyahlıları çalıştırdım. Arkasından hemen çok ısınmış renklileri çalıştıracağım. Kirli sepeti fazla dolsun istemiyorum. Burada da böyle soğan, biber ve domates. Biraz da tereyağı koydum. Şöyle bir kavruldu. Üzerine de bolca maydanoz doğrayacağım. Karnımı doyurup devam edeceğim. Geliyorum hemen. Ellerimi yıkadım. Tuzunu falan ekledim arkadaşlar. Baharat eklemedim. Biraz karabiber, biraz pul biber. Yeterli olacak bana. Dünkü maydanoz çok güzeldi pazarda. Bir tane aldık öyle. Onu da ne yaptım size bir göstereyim. Hemen sizi şöyle yan tarafa çeviriyorum ve tripoddan çıkarayım telefonumu bir saniye. Böyle ortalıkta bir kavanoz vardı ya dün Adana'nın üstünde. Kilere götürmemiştim. Hemen içine suyu koydum böyle. Suya koydum. Mis gibi. Yağdanlığımı da makineye atmıştım. Onu da doldururuz, yerine yerleştiririz. Şimdi şuradan birazcık maydanoz alayım ve domates kavurmama doğrayayım arkadaşlar. Çok seviyorum ben maydanozlu. Şuradan alayım şöyle. Dal dal çekmesem mi ki? Bu da çok oldu. Tamam. Sen burada çiçek gibi dur, tamam mı? Maydanoz. Şöyle uzun kısımlarını temizleyeyim. Allah rahmet eylesin. Emine yengem amcamın eşi, kaybetmiştik yıllar önce. Biz Siirt'teydik. Bir gün yani maydanozla böyle domates kavurmasını sevmemi de anlatayım size. Dediğim gibi bir gün köye gelmişlerdi. Ordu'da yaşıyor onlar. Köye gelmişlerdi. Tarladan domates toplamıştı arkadaşlarım. Köy domatesinin lezzetini bilirsiniz. Domatesi toplamıştı. Kavurmuştu böyle bol soğanlı. Sulu suluydu da böyle. Üstüne de bol maydanoz doğramıştı. Onunla beraber yemiştik. O zamandan beridir maydanozlu domates kavurması benim favorim oldu. Her yapmamda da Emine yengem aklıma gelir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sevdiğim yengemdi yani. Öyle. Siirt'teydik. Gurbete düşünce insan sevdiklerinin cenazesine bile gelemiyor, göremiyor arkadaşlarım. Denk gelemiyorsun, nasip olmuyor. Siirt'teydik, Mart ayıydı. Hatta dedem de aynı. Dedemle aralarında bir 10 gün falan mı var ne? Annemin babasıyla. Babamın babasını görmedim hiç. Unutmuyorum yani. Pırasa yemeği yaparken de aklıma gelir. Böyle domates kavururken de aklıma gelir. Hep gelir yani kaybettiklerimiz. Neyse. Daha fazla sizi de dertlendirmeyeyim. Ben şu maydanozumu yıkayayım. Ondan sonra da doğrayayım hemen arkadaşlar. Yumurta pişti, pişecek. Hadi devam edelim. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bütün sevdiklerimize sağlıklı uzun uzun ömürler nasip eylesin. Hep bir arada olduğumuz güzel güzel sohbetler, vakitler geçirdiğimiz günlerimiz çok olsun inşallah. Hadi yıkayayım da şunu doğrayayım. Yumurta da pişti. Karıştırmadım onu. Hemen karıştırayım da şöyle. Pişti vallahi. Ekmeği bandıra bandıra yerim şimdi çayımla beraber. Yetti gitti, Allah bin bereket versin. Tabii ki Lokum Hanım
İş başında. Tamam, sana da yoğurt mu vereyim, peynir mi vereyim? Peynir yemiyorsun bu ara. Sana yoğurt vereyim ben yine, olur mu? Sürünme kızım, hep tüy yapıyorsun annem. Hep tüy yapıyorsun beni. Sürünme yavrum. Sürünme annem. O, o. Hoş. Yesin ağzını burnunu. Yesin annesi ağzını burnunu. Bal kız. Altın kız diyorum ben ona. Benim altın kızım, altın. Tamam, hemen yoğurdunu vereyim. Hemen yoğurdunu vereyim. Baksanıza. Böyle tüy. Her yer. Hı? Koltuklar, her yer tüy oluyor işte böyle. Tamam. Hemen veriyorum yoğurdunu. Şöyle yoğurdu hazır. Aslında düzenli taradığımız zaman böyle olmuyor arkadaşlar. Ama tarayamadık bu ara. Gel. Şu demiri de çıkardım ben. Duvara, mutfak duvarına yapıştıracağım herhalde bunu arkadaşlar. Olmazsa sökerim dedim. Şöyle dursun da. Yapacağız bir şeyler. Bugün çok işim var benim arkadaşlar. Çok işim var. Gerçekten çok işim var. Yani evin düzenini sağlamakta zorlanıyorum. Zorlandıkça bunalıyorum. Bunaldıkça darlanıyorum. Sonra balkonumu bakın ne yaptım ben. Böyle eski haline çevirdim. Halısını da kaldırdım arkadaşlarım. Yani size de sordum, danıştım. Ama akşam Caner gelince dedim ki oğlum şurayı çevirelim. Yarın tek başıma uğraşmayayım. Onunla beraber çevirdik. Eski halimize getirdik. Sadece şöyle bir farklılık yaptım. Şu sehpama şu kaktüslerimi getirdim arkadaşlar. Azıcık böyle orayı bir doldursun diye. Şuradaki şeyde duruyordu biliyorsunuz. Çiçekliğimde duruyordu o çiçekler. Nasıl durdu sizce? Yani güzel oldu bence. Ya şu çok güzel oluyor aslında. Her yeri dolduruyor da bir türlü bunu ben toparlayamadım arkadaşlar. Bakın böyle kenarlardan hep yavrular verip saksıyı tamamen dolduruyor. Yıllardır bende ve yıllardır aynı halde duruyor. Yani çok şey yapamadım. Büyütemedim. İlgilenemiyorum zaten. Eskisi gibi bakamıyorum. O Instagram'da iğne oyaları yaptığım günlerdeki gibi bakamıyorum çiçeklerime. Kahvaltımı yaptım. Fırfırı çalıştırdım arkadaşlar. Koridora gönderiyorum şöyle. Koridoru bir güzel süpürsün. Salonu süpürdü. Koridoru da süpürsün. Diğer yerleri de ben hallederim. Mutfağı da ona süpürteceğim herhalde arkadaşlar. Çünkü bir sürü çamaşır işim var. Yıkanan ayrı, katlanacak ayrı. Geçen gün bu süpürgeyi götürdüler. İadesini oluşturamadı Cansu. Tekrardan götürecekler. Ya götürecekler dediğim bize kaldı yani. Tyson yatay süpürge. Vallahi arkadaşlar kullanıcı yorumlarında çok memnun olan da var. Olmayan da çok. Yani öncelik dik süpürge olsun. Bir şey döküldüğünde, saçıldığında hemen dik süpürgeyle toparlayıp alıyorsun. Ama böyle yatay süpürge olunca kablosuydu, onuydu, bunuydu. Daha çok uğraşmak zorunda kalıyorsun yani. O yüzden öncelik dik süpürgeyi verelim dedik. Kurutma makinamı çalıştırdım. Çamaşır makinem ikinci postayı yıkıyor arkadaşlar. Ben de bulaşık makinemin başına geçtim. Bir balkona gidiyorum, bir mutfağa geliyorum. Mutfağımı da fırfırıyla süpürttürdüm. Buralarda süpürüldü. Şimdi şunları bir halledeyim. Kahvaltı bulaşığımı makineye atayım. Birkaç da bardağım var öyle. Onları da hallettik mi? Bir kahve içeceğim herhalde arkadaşlar. Bilemedim. Bir kahve keyfi yapasım var. Şurayı bir halledeyim hızlıca. Bugünden beri içerilerde oyalanıp duruyorum arkadaşlar. Yatağı toplayacağım. Sırf şu Üzüm Efendi'nin keyfini bozmamak için gidip gelip bakıyorum yatıyor. Gidip gelip bakıyorum yatıyor beyefendi. Gece de benimle uyudu. Gündüz de yataktan çıkmak bilmiyor. Kalk annem yatağımı toplayacağım. Saat akşam oldu akşam. Akşam oldu bıdık. Hadi. Kalk bakalım. Kalk hadi. Anne çamaşırları katladı. Ütülenecekleri ayırdı. Ütülenecekler hazır. Bir ton ütü var. Kurutma çalışıyor. Çamaşır makinesi çalışıyor. Bu kadının işi hiç bitmiyor Üzüm. Senin gibi ben de yatsam annem akşama kadar. Hı? Yatayım mı ben de akşama kadar? Yatayım mı bıdık? Annesinin bıdık. Koy elini elime. Koy elini elime. Bal çocuğum benim. Benim bal çocuğum. Yemek de yapılacak. Allah'ım ne yapacak bu kadın?
Anlaşıldı. Gene toplamıyoruz yatağı. Hadi bakalım. Biraz daha yat sen. Süpürgemi alayım. Şöyle gidelim. Balkonumu süpüreceğim. Banyomu süpüreceğim arkadaşlar. Koridoru fırfır süpürdü. Burayı fırfır süpürdü. Bir taraftan da şarkımı dinliyorum. Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız yaprak döker, bir yanımız bahar bahçe. Kısaca buna dünya deniyor arkadaşlarım. Kısaca dünya. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Hadi devam edelim. Şöyle koltukları da bir süpüreyim. Koltukları da bir süpüreyim dedim lokum. Sen iyice kuruldun. Burayı süpüreyim kızım. Az önce buradaydın çünkü. Şöyle bir halledelim. Bugün evin işini bitiremedim. Hadi şimdi balkonumuz. Arkadaşlarım ne pişireyim derken aklıma pilav geldi. Cansu da çok seviyor. Aslında tavuklu hali çok güzel oluyor bu pilavın ama Ankara tava deniyor. Şehriye pilavına arkadaşlar. Tavuklu hali çok güzel oluyor dediğim gibi ama Cansu yemediği için biz de yiyemiyoruz. Şimdi şöyle pilav yapayım dedim. Bir paket şehriyeyi ekledim. Böyle çerez gibi yeniyor bu tarz şeyler arkadaşlar. Çerez gibi yeniyor. Şöyle bir karıştıralım. Suyunu kaynatıyorum kettle'da. Kettle'ım da bozuldu. Yani böyle temassızlık var. Bir suyu koyduğum zaman, hazneyi koyduğum zaman ışığı bir yanıyor, bir sönüyor. Kaynadı da söndü sanıyorum. Hiç çalışmamış oluyor. Tost makinamız da bozuldu. Arkadaşlarım. Şöyle pul biber ekleyeyim. Karabiber ekleyeyim. Nane ekliyor muyduk acaba? Eklemiyorduk herhalde. Hatırlayamadım onu. Şöyle tuzunu da ekleyeyim. Birazcık daha kavurup
suyunu ekleyeceğim. Biraz kavrulsun. Suyum kaynadı. Şöyle döküyorum. Şehriye zaten suyu seviyor arkadaşlar. Lap olma gibi bir şansı pek yok. O yüzden fazla geldi, az geldi olmaz. Yeterli suyunu ekledim. Böyle küçük göze de aldım. Pişmeye bıraktım. Şimdi düşünüyorum çorba ne yapsam diye. Kara kara düşünüyorum valla. Küçük tenceremi çıkardım. Tarhana çorbası yapacağım arkadaşlar. Cansucuğum seviyor. Caner böyle sabah dershaneye giderken içer. Pek kahvaltı yapmıyor. Yapmak istemiyor böyle. Uykudan uyanınca benim çocuklarım da benim gibi diyeyim. Hemen böyle bir şeyler yiyemiyorlar. Ben de öyleyim açıkçası. Aklıma tarhana çorbası geldi yani şimdi şehriye yapsam olmayacak. Pilavı var çünkü şehriyenin. Yağını koydum. Şöyle salçamı da ekleyeyim. Biraz kavuracağım salçayı. Sonra tarhanasını ekleyeceğim. Tarhanasını fazla böyle koyu kıvamlı seviyor Cansu. Tarhana zamanı da geldi. Tarhana da yoğurmadık. Abacılarım. Siz yaptınız mı? Yoğurdunuz mu tarhanalarınızı? Tarhana da yapmam lazım benim. Güzel oluyor. Kışın lezzetli oluyor. Parayla alma gibi olmuyor. Benim de şu kadarcık kaldı işte. Geçen seneden yaparım yine Allah izin verirse. Şimdi şöyle salçam kavrulsun, bir bardak ayıracağım ya da göz kararı dökerim. Sarımsak ayarlamam lazım, evet. Sarımsağı soyarken salçayı yakmayalım. Kapattım altını. Evet. Şimdi sarımsaklarımızı şöyle bir hepsini alır mı bilemedim ki. Ezelim bakalım. Tamam. Birazcık daha ezeceğim. Bol sarımsak. Vitamin. Mis gibi. Kokusunu sevmiyoruz ama arkadaşlarım bazı yemekleri de gerçekten çok yakışıyor. Hatta ben bunu şöyle yapıyorum. Burasını da ziyan etmiyorum. İçine atıyorum. Ezilmiş halinde. Niye ziyan olsun ki? Çöpe gidecek. Altını açayım. Açayım altını. Hafiften kızarttık salçaları. Suyunu ekleyeceğim. Çok fazla da yapmayacağım açıkçası. Hani bitsin. Eli de yok. Suyumuz şimdi kaynıyor. Ne yapalım? Tarhanamızı karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bu koyu kıvam verir. Şimdi kaynayabilir. Tuzunu da ekleyelim. Nane de ekleyeceğim. Bol nane. Biraz karabiber, pul biber. Karabiberi de şöyle baharatlıktan dökmedim. Dur. Tamam.
Altını biraz kısayım, taşmasın. Kekiğimizi unutmayalım. Beypazarı kekiği. Mis gibi kokulu kokulu. Şifa. Tamam. Şimdi çorbamız pişebilir. Lokum. Oydu buydu derken akşam oldu ya kızım. Akşam oldu ya. Neyse ki yemeklerimi yaptım. Tarhana çorbam da hazır. Pilavım da hazır. Şimdi kurutmama bakmaya gidiyorum arkadaşlar. Çamaşırlar kuruyordu. Birini çıkaracağım, diğerini atacağım. Gün akşam oldu arkadaşlarım. Hadi storeları kapatalım. Sonrasında yemeklerim hazır. Valla güne böyle geç başlayınca, geç başlamadım da video düzenleme işi olunca böyle işte. Gerçekten o kadar çok zaman alıyor, o kadar çok zaman alıyor ki sizlerle buluşabilmek. O yüzden diyorum videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın güzel arkadaşlarım diye. Emeğimizin karşılığı olarak. Ufacık bir rica sizden. Şöyle kapatayım. Planladığım çoğu şeyi yapamadım. Mesela evimizi silemedim arkadaşlar. Kaç gün oldu biliyorsunuz o koridorun halılarını ben yıkayalı. 3-4 gün oldu herhalde. Sileceğim, sereceğim, sileceğim, sereceğim derken bugün oldu. Yapamadım. Bugün de nasıl akşam oldu onu da anlamadım. Yani birçok şeyi hallettim desem, hallettiğim ne var? Çamaşırları katladım, yerleştirdim. 2 boy makine çalıştı. Mutfağımı toparladım. İşte bulaşık makinesini boşalttım. Tezgahtaki döküntülerimi yerleştirdim. Balkonumu süpürdüm. Buraların tozunu aldım. Akşam oldu. Vallahi akşam oldu. Hani böyle Instagram'a falan tarif de çekmedim. Instagram'a paylaşım da yapmadım. Hep böyle evin içinde dönmekten gerçekten nasıl akşam oldu anlamadım. Yani ben kaç gibi başladım? Saat 1'de paylaştım videoyu. Tabii bugün sizle 1'de paylaştım videoyu. 10'da mı uyandım? 10'da uyandım, evet. 10'da uyandım. 11.30'a kadar videonun düzenleme işi sürdü arkadaşlarım. Hep söylüyorum ya böyle video ile iş yaptığınız zaman işleriniz daha da bir uzuyor. Böyle 10 dakikalık iş 20 dakika oluyor. Yarım saatlik iş 1 saat oluyor. Olsun bakalım. Bugün banyoyu temizlemek, düzenlemek vardı aklımda. Ama evimi de silmem lazım. Ayrıca Karcher'la silmek istiyorum. Buhar makinamla silmek istiyorum. Bayağıdır şöyle Karcher'la silinmedi çünkü. O zaman hadi bakalım. Hemen makinamı getireyim. Yoruldum. Bacaklarım da ağrıyor ama evin içinde dönmekten yoruldum. Gerçekten ileri geri gezmekten yoruldum diyeyim. Küçük evi olan arkadaşlarım kıymetini bilin. Ya böyle büyük ev arkadaşlar, böyle metrekaresi büyük ev çocuklar küçükken lazım. Küçük evde böyle çocuklar büyüdüğünde, benim azıcık daha var böyle çocuklar yanımdan gittikten sonra küçük ev daha mantıklı, daha güzel. Derlemesi, toplaması. Gerçi o zaman da dağıtan döken de olmaz. Bıraktığımız yerde durur. Bugünleri ararız o zaman da, değil mi arkadaşlarım? Sağlık olsun. Hemen şu Karcher'ımı getireyim de güzelce bir sileyim ben evimi. Karcher'ımı ortaya çıkardım ama üstündeki toza bakar mısınız? Kilerde olduğu için, kurutma makinesinin orada olduğu için her yeri tozlanmış arkadaşlar. Çamaşırlar sürekli orada doldur boşalt yapıyoruz. Kurutma makinesine atıyoruz. Böyle tozlanmış yani iyice. Hem onun tozunu da alayım şöyle. Çalıştıracağım birazdan. Ucunun aparatını da getireceğim tabi. Ondan sonra hızlı bir silme. Gerçekten döşemelerimi artık bir şununla sileyim yani. O kadar güzel parlatıyor ki arkadaşlar. Şurayı temizleyemedim, alamadım. O kadar güzel temizliyor ki anlatamam size. Evet. O zaman haydi bakalım. Yer silme aparatını da alayım geleyim. Bu koltuk temizlemek için. Bununla koltuk temizliyoruz. Şöyle. Hemen aparatlarını alıp geliyorum. Suyu var mı yeterli onu da bilmiyorum. Bittiği zaman doldururum. 1 litrelik haznesi var. Ay temizleyemedim. Şurayı gözüme battı. Evet. Benim sarı civcivim hazır. Temizlik için. Tamam. Hemen malzememi alıp geleyim ve başlayayım silmeye. Şöyle mopları getirdim arkadaşlar. Bunun kendi mopu beyaz aslında. Ama ben yedek aldım böyle farklı bir markanın. 3 tane de getirdim. Şimdi bununla değiştire sileceğiz bakalım arkadaşlar. Çalıştırdım. Suyu da yeterli görünüyor şu an.
Şunu bir başlatalım bakalım. En başta su geliyor. Sonrasında böyle bu. Hemen yapışmış. Şöyle mopumu yapıştırayım ve başlayayım arkadaşlar. Birazcık buharla ıslanmasını bekleyeceğim. Sonra böyle her yeri sileceğim. O kadar güzel parlatıyor ki döşemeyi. Silme işi tamam sayılır arkadaşlar. Caner'e devrettim. Koridoru sildim. Yatak odam duruyor. Cansu'nun odası duruyor. Caner'in odasını da Caner'cim hallediyor. Yemeğini yedikten sonra. Dedim oğlum odanı hadi iş başına. Şimdi ben ne yapıyorum? Günlerdir 2 tane şeftalim var. 3 tane hatta daha fazlaydı da yedik 1-2 tane böyle. Bekliyor, şeftalili kek yapacağım diye bekliyor arkadaşlar. Gün bugündür. Bugün halledeceğim. Hatta birçok kişi bunu dilimleyip yaptı. Ben doğrayıp yapacağım. Daha kolay ve pratik olsun diye. Daha böyle güzel olsun diye, lezzetli olsun diye. Şöyle küp küp doğruyorum arkadaşlar. Daha küçük de ince de doğrayabilirim. Şöyle. Böyle hamurla çok daha güzel karışsın istiyorum açıkçası. Hamurun içerisine karıştırmayacağım. Borcamın dibine dökeceğim ama hamurla da yine karışacaktır böyle olunca. Şöyle hemen şeftalimi hazırlayıp hamurumun başına geçeceğim. Caner de istiyordu. Hatta telefonu açtı dershaneden gelirken anne keki yaptın mı diye. Dedim işlerden yapamadım oğlum. Eve bir şey lazım mı diye arıyor çocuğum sağ olsun. Dedim işlerden bir şey yapamadım. Şimdi o odasını hallederken ben de kekimizi yapayım. Şöyle çay keyfi yapalım. Saat de ilerliyor. Cansucuğum da gelir birazdan. Şöyle şeftalili bir çay keyfi yapalım hep beraber. Hemen hazır hamurunu falan bir çırpmam, hazırlamam lazım. Fırına atmam lazım. Şöyle bir kenarlarını da topladım arkadaşlar. Kekimiz, hamurumuz hazır. Hemen diğer işlemleri de yapalım. Şöyle şeftalimi getirdim arkadaşlarım. Hemen üstüne şöyle 1 çay bardağı şekerimi ekliyorum. Şöyle güzelce hoplatıyorum. Hafif bir karıştırma işlemi. Sonrasında hemen borcamımıza. Borcamımı getirdim. İçine de yağlı kağıdımı koydum. Şeftalilerimi de şöyle döküyorum. Güzelce de yayıyorum şöyle. Bakalım sonuç nasıl olacak. Bence çok güzel olacak arkadaşlar. Şöyle bir
yayalım hepsini. Düzgünce yerleştirelim. Şimdi hamuru dökme zamanı. Şöyle döküyoruz. Hamurumun üzerini de düzelttim. Şöyle. Evet, kekim pişti arkadaşlar. Fırından çıkarıyorum. Tutabilirsem çıkaracağım. Tutamadım. Geliyor. Geldi. Hemen kek fanusumu alıyorum. Şöyle bir alt üst edeceğim arkadaşlar. Borcamımızı alalım. Şimdi kağıdımızı yanlardan ayıralım. Şöyle açalım. Kekimizi şöyle bir göstereyim size. Şu güzelliği bir göstereyim arkadaşlar. O kadar güzel görünüyor ki. Bakın. Mis gibi oldu. Hemen servis yapacağım. Tabaklarımı çıkardım arkadaşlar. Hemen birer dilim alacağım. Çocuklarımla çay keyfi yapacağız. Sıcak sıcak yiyor gibi olacağız ama artık yapacak bir şey yok. Çok güzel oldu. Çok güzel. Tariflerime ulaşmak istiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yeliz'in günlüğü, böyle tarifleri orada paylaşıyorum. Hani vlogların içinde bulmak daha zor olur. Yemek kanalına daha dönüş yapamadım. Ne yapacağız o konuyu da bilmiyorum. Ama Yeliz'in günlüğü Instagram'dan da takip ederseniz bu tariflerimi kolayca bulabilirsiniz. Hemen çayımızı da doldurup keyif yapmaya geçelim. Tepsimi çıkardım. Hemen keklerimi ve çaylarımı alıyorum. Kızımın yanına gidiyorum arkadaşlar. Sığacak inşallah. Sığdıramadım ya. Tamam, şimdi oldu. O zaman bize afiyet olsun. Televizyonu falan kapattım. Hemen uyumaya gidiyorum arkadaşlar. Çay keyfimizi, şeftalili kek keyfimizi de çocuklarımla beraber yaptık. Caner'cim süt içti. Çay içmedi. Biz de kızımla çay içtik. Keyfimizi yaptık öyle. Dinlendik birazcık arkadaşlar. Bugün bayağı bir iş yaptım evin içinde. Çok şükür Allah'a. Çamaşırlarım katlanacak kaldı ama onları da artık yarın hallederim Allah nasip ederse. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kıymetli yorumlarınız ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ederim güzel arkadaşlarım. Artık bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evin içinden çıkamadan bugünü tamamladık. Ya bende mi bir gariplik var? Bizim evde mi bir gariplik var? Sizin evinizde öyle mi oluyor? Bilmiyorum ama bitmiyor bacım bu evin işi ya. Bitmiyor. Döküntüsü bitmiyor. Niye böyle oluyor onu da anlamıyorum. Yani ama yoluna koydum. Bayağı bir yoluna soktum, hallettim arkadaşlar. Dolapta patlıcanım ve kırmızı biberim var. Sebzem pek yok. Ben işte dün pazardan soğan almak istedim. Dolmalık biber almak istedim. Ali de dedi ki hepsini birden yığma. Dur şöyle yapayım. Heh. Hepsini birden yığma eve dedi. İnersin markete, inersin manava alırsın dedi. Hepsini birden doldurma dedi. Biraz da acele ediyordu. O yüzden alamadık arkadaşlar. Yarın böyle işte bugün bir çeşit daha yemek yapsaydım. Soğan yok evde yani. Öyle o şekilde durumlar. O zaman gideyim ben. Bir güzel uyuyup dinleneyim. Sizler için yarın yeniden video çekmeye başlayayım.
Soru cevap videosunu da çekmedim daha. O kadar alışmışım ki vlog çekmeye. Hani böyle soru cevap videosuyla sizleri geçiştirmek istemiyorum gibi bir durum var bende böyle. Gerçekten çok seviyorum ben video çekmeyi, vlog çekmeyi, sizlerle buluşmayı. Ben vlog çekmesem sizin gibi güzel insanlarla nerede buluşacağım? Sosyal medyada güzel arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sizin desteği olduğu sürece ben hep buradayım. Sizin yanınızdayım. Siz de benim yanımda olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Konuşmayayım daha fazla. Video çok uzamasın. Uzadı zaten tarifler falan. Öptüm hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.